Hocam burası Otağı diye geçiyor. Değil Ota. mi? Azerbaycan'da hala kapılarda Ota yazıyor. Öyle mi? İşte Aha. nöbetçi doktor Otağı yazıyor. Şunu sessiz alayım. Şimdi kimyayla çadır. Çadır, yurt aslında bunlar. Yurt mu? Yurt. Bizdeki yurt deyim buradan geliyor. Şimdi önceden savaş atını seçerken yılkı atlarından seçiyorlar ve yılkının böyle kenarlarında tek başına dolaşan, yani biraz daha böyle başına buyruk, efe vari böyle tipli tayları seçiyorlar. Kendine böyle özgüveni olan, işte özgüveni yüksek tayları. Bunlarla uğraşmak aslında çok zordur ama adam ettiğinizde de inanılmaz at olur yani. Şimdi iyi binici her zaman altında iyi atışlar, oynak atışlar. Yani böyle uyuntu atı sevmez. İte kaka giden atı sevmez. Yani at hep gitmek isteyecek. Enerjisi bitmeyecek atın yani. O yüzden o yılkının içinde gözlemleyip kafasına göre kendi kriterlerine uyan bir tayı seçer. Ondan sonra artık onun yetiştirme evresi başlar. İşte önce binek eğitimleri başlar. Binek eğitimlerinden sonra uzun arazi binişleri, uzun yürüyüşlerle atın bineğini oturtturur. Ondan sonra artık üzerinde işte ok atma, kılıç kullanma gibi eğitimler başlar. Yani mesela bir yayı oku elinize aldığınızda ya da kılıcı elinize aldığınızda at bunu bir kamçı olarak ya da bir sopayla kendine vurulacak gibi algılamaması lazım yani. Onun için de atı kesinlikle dövmemeniz gerekiyor. Döverek terbiye etmiyorsunuz. Döverek terbiye ederseniz o atın üstünde herhangi bir silah kullanamazsınız. Yani at terbiyesi atlar o döverek ikincidir. Döverek de terbiye edebilirsiniz ama bu bir savaş atı için çok uygun bir şey değil. Çünkü sen ona hayatını teslim edeceksin, o da sana hayatını teslim edecek. Sen ona bir takım oluyorsun yani. Bir canlının, insanın bir canlıyla yaptığı tek spor at spor. Yani öyle hikayeler var ki işte tarihte, işte binicisinin hayatını kurtaran atlar, işte karanlıkta gece çıkılmaz yerlerden çıkarıp selamete çıkaran atlar. Yani atlar aslında çok hisli canlılar. Her şeyi hissedebilen, üstündeki binicinin dizgin tutuşundan kapasitesini hisseden, iyi binici mi değil mi, üzerindeki yetişkin mi çocuk mu? Mesela çok böyle oynak hareketli atlar var. Üstüne çocuğu bindir, sakin duruyor böyle. Yani yürüyor. Sakince yürüyor. Üstündekinin çocuk olduğunu biliyor. Bizim tahmin ettiğimizden çok daha hisli canlılar. Savaş atı, işte konumuza dönersek, atın üzerinde işte diğer silahları da kullanmayı ata öğretip korkularından arındırdıktan sonra artık o at korkusuz bir savaş atına dönüşüyor. Şimdi bir soru sormuştun. İyi bir savaş atı olan at daha sonra nasıl devam eder hayatına diye. Şimdi gerçek bir savaşta bulunmadı. Ama sinema filmlerinde ve dizilerde atlı savaş sahnelerinde defalarca yer aldık. Özellikle Deliler sinema filmi vardı. Evet. 15. yüzyıl Fatih dönemini anlatan. Ihlara Vadisi'nde 6 gün orada savaş sahnelerini çekmiştik. Öyle bir ortam ki yani anlamanız için detaylara gireyim. Yonca yığılıyor alanın her yerine. Yoncaların altına patlayıcı uzmanları patlayıcıları yerleştiriyor. Bir taraftan yoncalar yakılıyor. Savaş alanı duman görüntüsü vermek için. İşte kast oyuncuları, aksiyon oyuncuları, yerde stand oyuncuları falan. Herkes o arada işte çarpışma başlıyor. Sahne başlıyor. İşte patlama olacak dikkat diye bir anons geliyor. Bir patlama oluyor. Toz, duman, hepimizin elinde kılıçlar. Gözü görmüyor. Yani havaya uçan stand oyuncuları bile oluyor o anda yani. Ondan sonra kestik, herkes iyi mi diye bir anons yani. Öyle bir sahne düşün. Ve atlarda en ufak bir tepki yok. Bak atlar orada bir panik yapacak var ya. Orada katliam olur. İnsanları çiğner, kendini vurur bir yere. Ellerimizde kılıçlar var, kesici aletler yani. Biliyorsun filmlerde kılıçlar çok keskin değil. Ama yani o bile keser insanı. Tabii, çünkü çarpışma esnasında ellerimize geldiğinde ellerimizi yapıyor. Kanatıyor yani, kesiyor. Yani öyle bir ortamda düşün o atın işte verebileceği olumsuz tepkileri ve o atlar o ortamda tepki vermiyor. Yani demek ki o at tam bir savaş atı. Yani bunları yaşadığımız için daha önce mesela işte dediğim gibi canlı bir savaşta bulunmadık ama bunları yaşadığımız için az da olsa yani referans kabul edebiliriz onu ve ondan sonra da yine normal hayatına devam ediyor at. Oradan çıkınca da normal arazi binişi de yapabilirsin. Okçuluk da yapabilirsin. Kafasında kalmıyor. Anladım. Onunla ilgili kötü bir anı kalmıyor yani. Yani genelde film sahnelerinde kullanılan atların hepsi savaş atı. Alışkın olmaları lazım. Evet, hatta diyebiliriz. O kategoride olabilir. Yine bir sette üniversitesinin içinde film platoları var. Orada çekildi. At kiralamışlar. Filmleri at kiralayan birinden. İşte atlar geldi. Biz atlara bindik. Dizildik. Şehzade Mehmet'in Edirne'den gelişini karşılayacağız. Bayrakları verin atlılara dediler. Önümüzde de şeyler var. Yayalar dizildi. Biz arkada atlılar 20-30 tane atlı var. Bayrakları bize doğru getirirken daha atlar bayrakları görünce bir panik. Birkaç tane şeyi ezdik şimdi Allah için bak. Yayayı ezdik yani. Atlar hiçbir şey görmemiş. Deneyimsiz atlar. Deneyimsiz. Ben dedim ki lütfen bak atlar dedim deneyimsiz. Bu atlara bayrak alıştırmak için saatler lazım, günler lazım. Bayrak vermeyin dedim. Tamam peki dediler. Bayraksız çektik o sahneyi. Yani hiç eğitim almamış bir atı oraya getirmek de zaten başlı başına bir fiyasko.
Hı hı. Ki yapımında bunu daha önceden söylemesi lazım. Kardeşim bak işte savaş sahneleri var. Atların uygun mu, eğitimli mi diye sorması lazım. Orada kötü şeyler olabilirdi. Ciddi yaralanmalar olabilirdi yani. Evet, doğru. Zaten artık günümüzde de bu tarz içerikler çok fazla çekildiği için Evet. çoğu at da Evet. deneyimli. Alışıyor. Bir de bizim atlarımız hep hipodrom çıkışlı. Hı hı. Arap atları. Yani bu İngilizlerle pek olmuyor bu işler. İngilizler çok uygun değil bu işlere. Hem şey olarak eşkal vücut yapısı olarak Hı hı. küt atlar. Onlarda bir kaburga fazla Araplardan. Böyle manevra kabiliyetleri falan yok. Yani bir Arap atı çok kıvraktır, çok seridir. Kısa bir mesafede 4 nola gider oradan döner yani. Ama İngiliz atı oraya toslar. Dönemez. Hadi ya. Öyle bir kıvraklık Ama yoktur. algılarda hep İngiliz atı en İngiliz atı iyi sadece attır. yarış atı. Yani o O yarıştan kalma bir algı. genleriyle oynanarak işte onun da tarihçesini anlatırım ama uzun Hı hı. hikaye. Yine bizim Türk atlarıyla başlayan bir serüven. Hı hı. O yüzden İngiliz atlarını pek tutmuyoruz. Yani Hı hı. kafa dikmez, kuyruk dikmez, biniciye güven vermez. Hı hı. Yani Arap atının kafa ve kuyruk diktir, biniciyi böyle güvende tutar. Hı hı. Önünde bir şey vardır giderken yani. İngiliz atında boyun yerdedir. Hiçbir şekilde sana Şimdi güven İngiliz vermez. atları var, Arap atları Arap var, atları var. Çok at Türk ırkı var. atları. Yani Türk yerli atları Hı var, hı. ağal tekeler var, işte Avrupa atları var. Avrupa'da birçok cins at var. Ağır kanlı işte bu yük atları falan, frizyenler. Yani birçok şu an aklıma gelmeyen at ırkları var. Ama hepsinde hemen hemen şey var. Arap atı Hı hı. kanı olduğu söyleniyor. En dayanıklı atlar da bizim Asya'dan gelen yerli atlar. Yani Hı hı. nalsızlığa, açlığa, Uzun susuzluğa, uzun yola, yola her şeye dayanıklı atlar. gezgin atlar. Evet, gezgin atlar. Mesela orduda da daha önce işte binlerce, işte 50 bin kişilik bir ordu hareket halindeyse 150-200 bin tane at var. Hı hı. Yani bunların hepsinin komuta kademelerinin mesela Arap atlarına bindiği yazıyor kaynaklarda ama askerler genelde şeye biniyor. Yerli atlara biniyor. İşte neden? Bakımı kolay. Hı hı. Onun için nal taşımaya kalksan yüzlerce araba, at arabası, öküz Hı hı. arabası nal taşıyacak onlara, yem taşıyacak. Onlar Doğru. akşam oldu mu işte konaklanan Salıyorlar. Hı hı. yerlerde belli yerlerde zaten onların hesabı yapılıyor o dönemde. Salınıyor. Sabah eğerini vuran devam Hı hı. edip gidiyor yani. Yedek atları var. Gece ne yediyse artık. Tabii ne yedisi. Ama yetiyor ona işte. Yani yerli Evet. ata yetiyor. Hı hı. Ama bir Arap atını, İngiliz atını doyuramazsın yani. Doğru. O yem ister. Mesela İngiliz atları Arap atını yedin 2 katını yer. Hı hı. Çok yer. İngiliz atının biraz bakımını azalt hemen böyle çengel gibi olur. Yani kaburgaları sayılmaya başlar. Arap atı ona nazaran daha az yer. Ama yerliler bir avuç yemler olur yani Hı böyle. hı. Süper. Dayanıklı atlar. Sadece kısa bir kesitle anlatılacak şey değil. Değil ya, Gerçekten değil. bundan hani atlarla ilgili savaş bölümü yapılabilir. Evet. Ondan sonra işte yarış atlarıyla ilgili bir şeyler yapılabilir. Uzun gezgin atları nasıldır? Evet. Onlarla inanılmaz içerik Ya çıkar çok yani. çok geniş bir konu Evet. ya. Derya deniz gerçekten Evet. bak. Yani bizim de yıllar içinde Hı birikim bu. hı. Yani yaşadıklarımız Hı hı. konuşurken Hı aklımıza hı. geldikçe çıkıyor yani. Sizlerin de öyle merak ettiği bir şeyler olursa aşağıda lütfen bunları belirtin. Bir sonraki Evet. videoda bunu çekmek için tekrardan geliriz. İnşallah. Şimdi bu bulunduğumuz çadır yıllarca işte Türklerin göçebe hayatında kullandıkları çadır. Asya'da hala çok yaygın. Hı hı. Yani otellerin bahçesine bile böyle bir çadır kuruyorlar. Evet. İnsanlar gidip orada oturuyor. Bir de son dönemde bu etnik işler de çok Evet. popüler. Mesela işte Etnospor Federasyonu'nun ve bağlı bulunduğu festivallerin hepsinde bu çadırları görebilirsiniz. Hı hı. Bu çadırlar aslında keçeden yapılıyormuş döneminde. Şey, Kıldan ve keçeden. Aha, soğuk Keçi kıldan ve geçirmesi. keçeden. Aha. Evet. Günümüzde işte mesela bu çadırın iskeleti profil. Şunlar mesela profilleri gizliyor. Hı hı. Ama orijinali bunun ahşap. Hı hı. Mesela ben ahşap 2 tane bir ara elime geçmişti. Sonra sattım onları. Kazakistan'dan gelmiş. Çok daha farklı. Şu etrafındaki baklava dilimli Hı hı. çıtaları biz kendimiz yaptık onları. Hani o Aha. görselliği versin diye keçelerle birlikte. Normalde bu şekilde kilim bu günümüzde Antalya tarafında birkaç firma var. Bunları yapıyor. Hı hı. Ama orijinali keçe ve ahşaptan. Bunlar akordiyon gibi birbirine katlanıyor. Hı hı. Bir çadırın yükünü deveye yükleyip götürüyorlar. Bir çadırın yükünü bak deve komple O dönemde evet. yapılmış ya bunlar. Bir deve götürüyor bunu. Kapıları da mavidir bak. Bugün mesela köylerde falan ben söyleyince belki böyle dikkatini çeken olur insanların. Aha. Demir kapıları hep mavi yaparlar. Evet, ben Bu de şimdi söyleyince böyle bu gözümün önüne gelmeye bu başladı. neden maviye akrep ve yılan gelmezmiş. Aa. Evet. Yani bu günümüzdeki şey aslında çoğu kimse bilmiyordur bunu ama o Hı hı. eskiden gelen şeyi devam ettiriyorlar. Yani Anladım. genetik mirası devam ettiriyorlar. Aslında ilk zamanlar bu sadece yılan ve akrep gelmesin diye yapılan bir şey. Zaten mavi bizim Hı hı. Türk rengi, Evet, turkuaz rengi turkuaz. mavi. Kapılar mavi olur. O yüzden ben de mavi yaptım Hı hı. kapıyı. Bunun ismi işte Asya'da yurt diye geçiyor. Otağı diye geçiyor. Oba çadırı da deniyor Hı hı. Türkiye'de. Aslında oba birçok çadırın olduğu bir yerleşim yerini köy gibi düşün. Yani Hı hı. bir belirten bir şey oba. Ama oba da diyen oluyor. Hatta Azerbaycan'da geçen hafta oradaydım. Kapıların üzerinde bile otağı yazıyor hala işte. Nöbetçi doktor otağı, işte Hı hı. acil servis otağı falan böyle. Orada hala kullanıyorlar bunu. Onlar da biliyorsunuz Oğuz Türk'ü.
Hı hı. Biz de Oğuz Türküyüz. Ama onlar dil olarak daha orijinal kalmışlar. Hı hı. Evet. Biz biraz daha işte Fransızdan almışık, İngiliz'den almışık, Hı hı. Alman'dan almışık falan. Biraz dilimiz karışmış. Ama onların konuştuğu Türkçe daha Selçuklu Türkçesine yakın bir Türkçe. Hatta Osmanlı'dan Hı hı. da ötesi, yani Selçuklu'ya daha yakın bir Türkçe. Günümüzde de Gaziantep'te en yakın, Oğuz Türkçesine yakın konuşmanın Gaziantep'lilerin konuşması Gaziantep. olduğu söyleniyor. Gaziantep daha şey kalmıyor mu aşağı hani Türkmen hepsi. düşünüldüğünde? Hepsi Türkmen oldu. Gaziantep geneli Türkmen. Oğuz Türkü. Bunu bilmiyordum. Ve pek bozulmamış. Aha. Diller hep orijinal kalmışlar. Ben de geçen yıl gitmiştim. Şiveleri çok güzel, çok tatlı yani. Burası güzel. Biz burada vakit geçirmeyi seviyoruz. Hı hı. Bazen 25-30 kişi toplanıp sohbet ediyoruz, yemek yiyoruz. Yer sofralarında sohbetimizi yapıyoruz. Bazen misafirlerimiz oluyor. İşte burada sohbetini dinlemek istediğimiz tarihçilerden falan davet ediyoruz. Bazen de saz ekipleri, arkadaşlarımız geliyor. Sazıyla, sözüyle burada çalıp söylüyorlar. Dinliyoruz. Hı hı. Yani biz bir geleneği yaşatmak amaç burada. Gaye o. Hani günümüzde çocuklar çok kötü şeylerden etkileniyor. Hı hı. Yaşantı olarak sinemada olsun, dizilerde olsun, sosyal medyada olsun. Çocukları korumak gerçekten çok zor. Yani biz hani bir çocuğu kurtarsan kârdır düşüncesiyle Evet. bir sürü küçük sporcumuz var. Aileleriyle birlikte. Herkes burada şey gibi var. Böyle aile gibi. Bazen akşam toplanıyoruz. Belki 40-50 kişi oluyor. Hı hı. İşte herkes evinden bir şeyler yapıp getiriyor. Hı Böyle hı. İmece kimimiz burada usulü. oturuyor, kimimiz dışarıda. Çocuklar oyun oynuyor bir yanda. İşte manejin ışıklarını yakıyoruz. Gece ok atışı yapıyoruz orada. Güzel oluyor yani. Kendiliğinden bir şey oluşuyor. Doğru. Bir ambiyans Abi çok oluşuyor güzel böyle. bir şey yapmışsın ya. Evet. Herkes adına ben teşekkür ediyorum. Allah razı Sana olsun. Ben tekrardan. teşekkür ederim. O zaman yavaştan geçelim. Geçelim. Tamam. Çay içelim mi? Olur. Hadi içelim. Rümeysa çay var mı? Bir çay içsek. Savaş filmleri dedik, dizileri dedik. Evet. Şimdi ekipmanlarımıza geldik. Filmlerde kullanılan ya da Evet. gerçek hayatta kullanılan ekipmanlar. Yayla başlayalım. Tamam. Şimdi günümüzde kullanılan yaylar sentetik malzemelerden yapılıyor ama işin esas aslı burada, orijinali burada. Bu akça ağacın üzerine bu yüzünde tendonlar lif haline getirilip buraya Mersin balığının damak mukozası kaynatılarak yapıştırılıyor. Bu yüzünde de yine aynı mandanın boynuzu ve tendonu kullanılıyor bu arada. Boynuzu plak haline getirilip bu yüzüne yapıştırılıyor. Bir yüzü sıkıştırmayı, bir yüzü de boşalmayı sağlıyor. Hı hı. Yani bir tarafı sıkıştırırken bir tarafı rahat bir şekilde boşaltıyor. Bu yayın C formu, bu organik bir yay. Yani yapımı 1,5 yıl, 2 yıl süren bir yay. Şuralarda sinir sargılar vardır. Aynı tutkalla yapıştırılmış. Yine buralarda da sinir sargılar var. Fakat bunu yapan arkadaşımız psikolog Emre Bey yapıyor bunları. Balıkesir'de bizim öğrencimiz o da. Hı hı. Bu ilk yaptığı yaylardan kurduğunda atma diyoruz. Yani kirişi taktığında çekerken atma yapmış. Bana bunu böyle sergilemek için verdi, hediye etti. O yüzden bunu kurmayacağım. Diğer günümüzde kullanılan sentetik yayı kuracağım. Mesela bu yaylar 1,5-2 yılda yapımı sürüp biterken Hı hı. bunlar 1 hafta 10 gün gibi sürelerde tamamlanıp hizmete sunuluyor. Şimdi bu yaylar C formunda ve refleks yaylar. Yani bu yayı bu şekilde kiriş takarak böyle kullanamazsınız. Hı hı. Mesela o İngilizlerin long bow dedikleri ya da Japonların yabusame okçuluğu var. İngilizlerinki simetriktir, Japonlarınki asimetriktir. Bir tarafı ile diğer tarafı farklıdır ama ikisi de Evet. tek parça ağaçtan kiriş gerilerek yapılır. Yani şu şekilde düşünün. Şöyle bir ucunu takar mısın aşağıya? Yani yok üstüne geçiriver oraya. Heh. Yani bunu şimdi gören insanlar bunu bu şekilde bağlanacağını sanıyorlar. Ama böyle değil tabii işin aslı. Şimdi onu da göreceğiz. Şimdi bu yay form değiştiriyor. Bak bacağımın arasına alıyorum. Şu şekilde. Yayı kurduğumda bu kollar geriye dönüyor. Yayın Vay. boyunca kısa olmasının Hı hı. ve Bambaşka daha bir şey hızlı bir yay olmasının sebebi tamamen bu form değiştirmesi. Yoksa tek parça ağaçtan bu kadar bir Hı hı. yayı bükün, kirişi bağlayın az önce gösterdiğim Evet. gibi çok fazla uzağa en fazla 50 metre atarsınız. Ama bunda şu an İki çok güçlü bir 47 libre bu. Yani yaylarda libre yani bir çocuğun çekebileceği yayla bir yetişkinin çekebileceği yay görünüş olarak aynı. Ama Hı hı. kullanılan malzemelerle sertlik artırılarak Hı hı. bu yayın gücü artırılıyor. Mesela bu 47 libre bölü 2 yani şu an ne kadar? 46'nın yarısı 23. 23,5 kilo yani bunu şöyle asıldığında şu şekilde 23,5 kilo asılmış oluyorsun yani. Ve yayı da bırakırken kirişi eğer ok yoksa yavaşça bırakıyoruz. Ok buradaki enerjiyi boşaltıyor ama yayı çekip de ok yokken bırakırsak şuradan tam buradan kırar yayı.
enerjiyi boşaltamadığı için buraya veriyor enerjiyi. O yüzden çektiğimizde yavaşça bırakıyoruz. Yine işi bittiğinde yay bu şekilde kalmıyor. Kalırsa deforme olur, asimetri olur, simetrisi bozulur. İşi Güç kaybı bittiğinde da yine oluşur. bu şekilde boşaltıp oda sıcaklığında bir yerde muhafaza ediyoruz. Arabanın önünde güneşte falan kalırsa kompozit malzeme olduğu için yapıştırıcılar kendini salıyor ve yay patlıyor. Savaş aracı deyince ilk akla gelen hep kılıç olur. Evet. Kılıçları anlatalım. Şimdi kılıçlar da zaman içinde form değiştirmiş. Mesela 13. yüzyıla hatta 15. yüzyıla kadar, bu 15. yüzyıl Fatih dönemi kılıcı bu. Hatta Fatih'in kılıcının birebir replikasıdır. O zamana kadar genelde kılıçlar böyle düz formda. Çok hafif bir eğrisi var. Daha önce biraz daha düz. Yalman dediğimiz yine bir katmanı var, bunun kısmı var. Mesela şuraya kadar olan kısmı kılıçlar genelde tek yüzü keser ama yalmanlı kılıçları şu iki yüzü keser. Yani burası da keser. Şurada da bir stoper vardır. Daha da Zırhlı bir yarayıcı. süvariye, zırhlı bir savaşçıya bunu sapladığında daha fazla ileri gitmesi çıkarabileyim diye buraya bir stoper konmuş. Kılıcın iki yüzünü kesmemesinin sebebi de şu: Türk kılıçları bilek esnekliğiyle kullanılır. Kılıcı hamle yapıp da adam geri çekildi, diyelim ki kaçırdın, bileğinden çevirirsin, tekrar tendonuna ters tarafını çekersin. İki yüzünü kesme sebebi odur. Ya tendonuna ya da yukarıdan. O diğer türlü hamle yaparken. Şöyle gösterirsem şimdi bak, şöyle kaçırdım, kaçırdın ama geri çekildin, tak, tendonunu kestim aldım. Ya da boynunu aldım, yani burasıyla. İki yüzü de kesiyor bunun. Bunun amacı o. Aynı zamanda şuradaki kalınlık kalkana falan vurduğunda da şey vazifesi görüyor. Yani balta vazifesi. Daha güçlü bir darbe yapıyor. Normalde buraya kadar ince gelmesi ve burada kalınlaşması kılıca iki ayrı silah vazifesi kazandırıyor. Yani hem balta olarak darbe gücünü artırıyorsun hem de kesici gücünü artırıyorsun. Aynı zamanda yalmanın iki yüzünü kesmesi her iki türlü de ilk hamleyi kaçırdığında ikinci hamleyi yapma fırsatı veriyor. Evet. 17. yüzyılda da bu kılıçların formu biraz daha eğriliyor. Tarihte de var eğri kılıçlar. Ama 17. yüzyılda Türk kılıcının aldığı form bu. Şimdi sana daha rahat anlaman için kılıçları vereyim. Şimdi hiç anlamayan birine bile verdiğinde şu şekilde tuttuğunda ikisi arasındaki farkı, ağırlık dengesini çok rahat fark eder. Şöyle aldım. Evet. Yani hafif bıraktığımda... Şimdi bunu aldığında anlayacaksın aradaki farkı. Onu alayım. Hiç elinde kılıç yok gibi değil mi? Evet. Evet. Yani o şeyi şimdi bak, onun sebebi sağlamışlar sanki bu kılıçta. Sebebi en son aldığı form aerodinamik bu. Yani bu bumerang gibi elinde döner tabiri caizse. Bu kavisinin işte daha yukarıya gelmesi değil mi? Mesela düz olsa o ağırlık aşağıya doğru çekecek seni yapıyor. Ama şu an hiç hissetmiyorsun onu. Bilekte daha hafif duruyor şu an. Bir de Türk kılıçlarının özelliği 850-900 gramı geçmez yani. 900 gramı geçen bir kılıç ağır kabul edilir. Çünkü çok fazla savaşmaya müsaade etmez. Ağır olduğu için yorar adamı. Bunların eğitimi de küçük yaşta başlıyor. Bu iş için seçilen çocuklar kili çamur olarak yoğurup hamur haline getirdikten sonra oturuyor. Dirseğini bir yere koyuyor ve defalarca bilekten o çamura batırıyor, çıkarıyor, batırıyor, çıkarıyor. Bunu kadar ağırlaşıyor. Tabii aylarca, belki yıllarca yapıyor ve artık bir müddet sonra bu kılıç bu elin bir parçası haline geliyor. Yani hissetmiyor bile onu kullanan. Ve eğri formundan dolayı da bilek gücüyle, burası biraz dar ama şöyle biraz geri gidersen göstereyim kameraya. Yani bu şekilde istediğin gibi bunu bilek gücüyle kullanabiliyorsun. Yani kol gücüyle değil, bilek gücüyle değil, bilek esnekliğiyle. Her türlü hamleyi yapabilirsin. Mesela Avrupalıların kılıçları uzun ve ağırdır. Onlarda kabze de uzundur. İki eliyle ve beden gücüyle kullanırlar onlar. Yani tamamen Haçlı bedenle. seferlerinde o meşhur gördüğümüz düz uzun. Mesela o at üstünde kullanıma uygun değildir. Ama bu kılıcı at üstünde de yerde de çok rahat kullanabilirsiniz. Bunun ismini biliyor musun? Bir farkındalığın var mı? Yani buna bakınca bana daha çok uzak doğu kılıcı gibi geliyor. Yok, tamamen bize ait. Bunun en çok bilinen ismi yatağan. Eğri pala, eğri kılıç, kulaklı, şunlardan dolayı kulaklı. Bu hani Yeniçerilerin resmi silahı gibi bir şey bu.
Hı hı. Ama halk arasında da kullanılıyor. İşte tarihte 60'lık, 75'lik ve 90'lık diye geçiyor bunlar. Bu 75'lik, buna aynı zamanda Efe yatağını deniyor. Bu Hı hı. son dönemlerde Efeler de taşıyormuş bunu kuşağında. 60'lığı da halk taşıyor. 90'lıkta denizciler Levent yatağını diye geçiyor. Bunun daha böyle çok daha büyük koç boynuzundan Hı hı. kafaları var. İşlemeli, işte son derece sanat eseri niteliğinde özenerek yapılmış. Hatta kınları da aynı şekilde. Ama bu normal böyle orta bir yatağı ve 18. yüzyıl orijinal bu. Hı hı. Şöyle göstereyim. Hatta hafif korozyon da vardır metalinde. Hı hı. Şimdi çıkaracağız zaten kınından bunu. Ama kınından çıkarmadan önce kullanımıyla ilgili detayları verelim. Şimdi bu eğri palak kında şu şekilde kuşakta şu şekilde taşınıyor. Taşıma şekli bu. Ama kendini tehlikede hissettiği anda bunu böyle çeviriyor. Bunun sebebi de şu. Şimdi bu şekildeyken bunu çektiğinizde eğriliğinden dolayı özellikle kısa kollular bunu çıkaramadan kolu dayanır ve karşı taraftaki hamleyi yapabilir o arada. Hı hı. Ama bunu böyle çevirdiğinizde bu karşı tarafa hem bir mesaj Tetiği verir. çektiğim anlamına geliyor yani. Ya karşı tarafa mesaj veriyoruz. Bak bunu Hı hı. her an bunu çevirdiğinde artık bak her an kullanabilirim bunu diyorsun. Evet. Hı hı. Ona göre ayağını denk al. Ama oradan da bir tehlike geleceğini hissettiğin anda şuraya vurduğun gibi bu elinden çıkıyor ve çeviriyorsun. En büyük özelliği de hem kesici hem de darbe verici etkisi olması. Mesela yüzü keskin. Eğer kesici darbe vermek istiyorsan yüzünde vuruyorsun. Hı hı. Kesici darbe değil de etkisiz hale, zararsız hale getirmek istiyorsan da çeviriyorsun elinde ve şu kalın yüzüyle vuruyorsun. Hı hı. Bu da etkisiz hale getiriyor. Diğer formlara göre tam ters açılı. Yani Tabii. hani normalde kılıç dediğimizde bu tarafa baktığında Bu tarafa bakar. böyle bakmasını Bu düşünürüz. şey gibi ama bu yakın dövüş silahı gibi Hı hı. düşünün bunu. Yani kılıç uzun namlulu tüfekse bu tabanca. Yani anladım. Tamam. Yani bu kuşakta taşınan 60'lık ve 75'lik halk arasında en çok kullanılan. Ters oldu. Bu da bir tasarım harikası. Yani hem yüzünün keskinliği, sırtının kalınlığı. Bunların İşte- hepsinin bir amacı var aslında yani. Her Tabii ki, boğumundaki, her geçişin. tabii. Yani kuşakta taşınması, taşınma stili, tehlike anında bunu çevirmesi, karşıya bir mesaj vermesi hepsi bir incelik yani. Bu da 19. yüzyıl başı. Evet. Bu e, genelde şeyden hatırlıyorum. süvari kılıcı bu. Osmanlı subaylarında Evet. son dönemde bu Aha, bu kılıçlar var. tören kılıcı diye de geçiyor, Aha. süvari kılıcı diye de geçiyor. Bu kını da metaldir. Bunlar Avrupa'da yapılıp getirtirilmiş Aha. Osmanlı döneminde. Hatta 17. yüzyılın sonlarından sonra Türkiye'de kılıç yapımı yasaklanmış. Sebebini bilmiyorum. Onunla ilgili bir bilgiye ulaşamadım. Ama kılıç yapımının yasaklandığını biliyorum. O Şimdi- artık silah diye geçtiği için herhalde. Vallahi Artık. bilemiyorum artık. Bu ustalar kalmamış. Suriye'de falan devam etmişler. Çünkü 18. yüzyılın sonlarında Suriye'de kılıç dükkanında böyle çekilmiş usta çalışırken Hı hı. fotoğraflar falan var. Fotoğraf makineleri çıktıktan sonra. Şimdi teberi göstereyim ben size. Bu derviş teberi deniyor buna. Teberin bir yüzü balta şeklindedir, bir yüzü de sivridir. Hı hı. Dervişler bunları kendilerini korumak için yanlarında taşırlarmış. Yolculuk esnasında. Portatif. İşte eşkıyası falan Aha. var ya. O yüzden buna derviş teberi denmiş. Ama Elim boş kalmasın, bir ama- şey yapayım. tabii esas savaş teberi de şu. Bunun detayları da çok güzel ama. Evet. Yani çizimleri. Yani o dönemin şık aksesuarlarından Tabii birisi ki. olmuş yanlarında. Aynen. Tabii bu daha profesyonelce. Bu yüzüğünü kesici olarak kullandığı gibi bu yüzüğünü de zırhlı bir şövalyeye zarar vermek çok zordur. Yani kesici bir aletle. Mesela Avrupa şövalyeleri tepeden tırnağa zırhlıdır ve Hı hı. atları da hantal atlardır, iri yer atlardır. Çok manevra kabiliyetleri yoktur. Ama Hı hı. bizim Türkler hafif süvari ve kıvrak atlarıyla onun etrafında dönerken işte koltuk altında ya da boynunun kenarında Hı hı. o Birleşim noktalarında. metalin birleşim yerlerinde Aha, boşluk eklem bir yer bölgelerinde. bulursa ancak oraya kılıçla darbe verebilir ya da artık bir şey yapamadığında teverle miğfere vuruyor. Anladım. Zarar. Miğfere Aha. vurarak kafasına zarar Aha. verip attan düşmesini sağlıyor. Zaten yaralansa bile attan düştüğünde o Aha. üstündeki ağırlıkla bir daha Evet. savaşa katılamıyor, ata binemiyor. Yani etkisiz hale En geliyor. önemli şey zaten onları attan düşürmek. Tabii attan düşürebilmek ki yardımcıları vasıtasıyla Hı hı. o ağırlıklarla ata biniyorlar bir basamak vesilesiyle. Yoksa o ağırlıkla ata binmek, atın üstüne çıkmak çok zor yani. Buradaki detay da çift başlı kartal. Evet, çift başlı kartal var burada. Şurada. Bunun da detayı Tabii işlemesi silahların çok güzel. üzerinde çeşitli Evet. semboller var. Bunlar da Ben sembolleri severim ya. Evet, ben de çok severim. Hepsi bir mesaj verir onların Evet. aslında. Evet, bu da şeşper, yakın dövüş silahı bu da. Bu daha çok kesicilikten ziyade darbe yapmak Darbe. için bu. Yani bunu güçlü bir şekilde vurduğunuzda atın üstünden Aha. düşürebilirsiniz. Yerde de olsa yani çok güçlü bir darbe yapabilirsiniz. Bu da Takılmaması önemli. Sadece hasar şimdi bunun vermek. ismi şeşper ama Gürüz, Bozdoğan gibi isimlerle de yapı değiştikçe ismi değişiyor.
Şeş de Farsça altıdan geliyor yani. Hı hı. Tavlada da şeş var ya. Evet. Oradan işte şeşber 6 parça Düz şeş, anlamına geliyor. hı hı. 6 dilim anlamına geliyor. Ama mesela bir bozdoğanla yuvarlaktır bozdoğan. Bir noktaya darbe yaparken bu aynı zamanda hani parçalayıcı, kırıcı etki de yapar bu. Hı hı. Dilimli olduğu için. Yani bir sırta, omza Hı hı. ya da göğüse vurduğunuzda bunun parçalar bu kemikleri. Ama diğeri bozdoğan mesela bir noktaya löp etkisi Hı hı. yapar. Bu Dağıtır. parçalayıcı Hı hı. etki. Bu daha güçlü. Şeyde ağırlığı da yüksek herhalde, Ağırlığı değil da mi? bayağı var. Şey diyordun hocam, bunu yere koyduğunda kaldırmak çok çok zor diyordun. Evet, kolay değil ya. İsterseniz deneyelim bak. Mesela bunu yere koyduğunda, uçtan tuttuğunda ağırlık noktası ileride olduğu için biraz zor Hı kalkar. hı. Yani biraz bilek gücü gerektiriyor. Sonda tuttuğunda tabii Evet. yük merkezi Bileğe değişiyor. zayıf birisi kaldıramaz. Evet. Ama bayağı gerçekten zorluyor. Zorluyor, yani. evet. Hani şuradayken okeysin. Evet. Ama şu şekilde kaldırdığında şurada Hı hı. bayağı zorluyor. Zaten bu İranlarda bu tarz bir spor var diye biliyorum. Evet. Değil mi? Hani şu şekilde çalışanlar var. Onun üzerine... Daha büyük labutlarla yapıyorlar Aha. onları. Hatta onlar bilek güreşine falan katılıyorlar genel Sırtlarında olarak. çeviriyorlar sürekli. İki tane çeviriyorlar hatta iki elle iki kolla. Mızrağımız var yine burada. Bu uzun süvari mızrağı. Orijinal bir mızraktır. Jilet gibi. Bu da işte at üstünde süvarinin kendinden daha uzak yaklaştırmadan Hı hı. karşıdaki süvariye hamle yapabilmesi için kullandığı bir mızrak. Yine kısa mızraklar var. Darp mızrağı, darp ciriti dedikleri. Onu da tutarak atıyor Hı hı. karşıya. Ama bunu koltuğun altında sıkıştırarak kullanıyor. Bir eliyle atı idare ederken bunu da karşı Ama taraftakini yani- düşürmek, zarar vermek için kullanıyor. Bundaki verimlilik o kadar yüksek midir? Yani ilk darbede okey ama Ama bir sonraki darbelerde... süvarinin Hı hı. donanımları arasında bu. Hı hı. Daha doğrusu tek kullanımlık bir silah. Mızrak. Değil mi? Tabii. Yani Bir ilk ok o gibi temas zamanında Tabii yani kullandığın. dürttün adamda kaldı bu. Onunla Devam. beraber Onu elinden çıkar çıkaramazsın gider yani. Ya da zaten. kısa olanını Hı hı. attığın yerde kalır. Ama ok öyle değil mesela. Yay elinde yanında ne kadar ok varsa o kadar cephanen var. O kadar şansın Evet. var yani. Bu biraz daha az kullanımlık. Zırhlarımız var, miğferlerimiz var. Bunlar Selçuklu dönemi. Geçim zırh dediğimiz. Bunlar şu şekilde topladığınızda şöyle iç içe geçer akordeon gibi. Taşınma esnasında daha az yer kaplar. Bunlar hepsi üçü de Selçuklu dönemi. Bunlar kısa olanları, bu uzun olanı. Ha. Bunun üstünde Merak biraz daha ediyordum bunları hep. Taşımadan ötürü böyle oluyor. 10 kilo civarında bunlar. Şu Osmanlı dönemi, Hı hı. şu zincir örme zırh. 17. yüzyıl dönemi bu. Bu da yine hani sağlam bir zırh. Yine taşımak için de koyduğunuzda hepsi bir araya toplanır bunun da. Miğfer yine 17-18. yüzyıl miğferi. Hı hı. Burada 15. yüzyıl Tolga miğfer var. Atit dönemi. Bu yine 17. 18. yüzyıl. Bu 17. yüzyıl Turban miğfer. Bu 15. yüzyıl Memlük Kıpçak miğferi. Bu da düşmana böyle heybetli görünmek ve korku salmak Aha. için Maske her zaman. maske halinde. Evet, korkutucu. Sadece gözleri gözüküyor süvarinin. Ama tabii bir şey veriyor, korku veriyor, bir Evet, heybet evet. veriyor karşı tarafa. Şimdi ne Evet, şimdi bir yapıyorsunuz hocam? challenge yapıyoruz. Normal bir insanın tabii gözlük takıyoruz ama moderniteye de ayak uydurmak gerekiyor tabii. Güneşimiz var. Bir o kadar da olmasın yani. Amaç burada o zamanki insanlar savaş yaptığında nasıl karşılık veriyorlar. Bir amatör olarak yapıyorum. Tabii ki onlar daha çok idmanlılar. İbrahim çok uzak kalmayın. Şöyle yakın, güzel böyle bir şey yapın. Hani böyle bilinçsiz değil de biraz daha bilinçli Aha. bir şeyler yapın ya. Tamam. Bir iki böyle dönelim mi? Kalkana falan vurun şöyle. Vur vur indir kalkanı. Ayağı yedim mesela bir tane. Evet. Ha! 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 Hadi İbrahim pek varlık gösteremedin. Yedim mesela. İbrahim Muhammed Ali Clay gibi dönüyor. Çok açık verdim, bir tane daha yedim.
Ah, yoruldum gerçekten. Evet, şimdi Helal olsun. duygularınızı alalım. O filmlerde uzun uzun dövüş sahneleri oluyor kılıçlarla. Tabii koreografi onlar. İş başa düşünce gerçek anlamda Fiyasko. tehlikeyle karşı karşıya kaldığında ne yapacağını şaşırıyor insan değil mi? 3 Çaresi kere kalıyor öldüm. ve kaç dakika oldu? Bak soluk sola kaldın ve Evet, su gibi ter oldun. 2,5 dakika olmuş. kesinlikle. Öldüm, 3 kere öldüm. Evet İbrahim. Kendini mi düşüneceksin yoksa canını mı düşüneceksin? Farklı bir konu. Evet. Bir yandan da bilek esnekliğini, gücünü ayarlaman ve dengelemeni sağlıyor. Can abimle tanıştığım için çok mutluyum. Bana böyle bir Ben de şey kardeşim. bana böyle bir şey yaptığı için de çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Kalkanına sağlık. Eyvallah abiciğim. Ne demek? Ne kadar oldu abi senin? Burası ve bir önceki yerim var aslında. Yaklaşık 20-25 yıl olmuştur yani. Şöyle benim esas işim inşaatçılık yani mesleğim. Yıllarca Balıkesir'de inşaat yaptım. Yüzlerce inşaatım var. Yani konut inşaatlarından tut, cami inşaatları, okul inşaatları, resmi işler falan. Aha. Çok büyük işler yaptım Balıkesir'de ve hani ilk 3'teydim yani Balıkesir'de. Aha. 50-60 tane adam çalışıyordu yanımda ama at hep hayatımda vardı yani. Çünkü dededen sülaleden atçıyız. Hiçbir zaman atlardan kopmadım. Zaten askere gidene kadar bir fiil at işiyle uğraştım. Askerden gelince Bırakacağım bu işleri, ata İnşaatlara başlayacağım. Hep başladım vardı falan. değil mi? Evet. Yani kopamıyorsun ki yani bir at arabasında veya bir yere giderken yolun kenarında bir at görsen bile böyle Değil mi? dönüp bakıyorsun yani bir hastalık bu. Genlerde de daha kuvvetli herhalde bizim. Aha. Sonra 2005 yılıydı herhalde. İşte 21 yıl önce Balıkesir'de çevre yolunun yanında Erkekoğlu At Çiftliği diye bir çiftlik açtım. Tabii o zamanlar yani ondan bir 20-25 yıl önce Balıkesir'de atçılık çok iyiydi. Yani bir popülasyon vardı Balıkesir'de ama Hı hı. 90'larda nedense böyle kendiliğinden bitti atçılık. Bursa'da daha çok var herhalde. değil mi? Bursa'da da hipodrom. Aha. Yani hipodrom atçılığıyla Farklı dışarıdaki mı? atçılık çok farklı şeyler. Hipodromdaki atçılık Aleykümselam hoş geldin. Tamamen ticari amaçlı bir atçılık. Çoğu mesela işte oyun oynar ama at sevgisinden değil yani. Ben yıllarca yetiştiricilik yaptım, yarış atı koşturdum ama yani o ganyan oyunu nasıl oynanır oynamam hiç Aha. oynamadım yani. Hatta arar sorarlardı atım koşacak işte. Abi senin at koşuyor bugün yazalım mı gelir mi? Aha. İnşallah gelir diyordum ben. Abi nasıl gelmez mi? Sen bir şey söyle. Ya kardeşim ben de gelsin diye koşturuyorum bu at ama ben sana gelir diyemem yazarsın. At gelmez bana bağırma olası yani. Aynen öyle. Yani öyle o şeyleri de yaşadık. O anılarımız da oldu. Sonra işte 2005 yılında binicilik yeri açtım oraya. Tabii Balıkesir'de uzun yıllar atçılık bitmiş, ara verilmiş. İnsanlar çok ilgi gösterdi. Birden böyle işte yoğun bir şey oldu, ilgi Hı hı. oldu. Orada bir 5-6 yıl devam ettim ona. Sonra tabii bu arada inşaatçılık işlerim de devam ediyor. Şey olmadı mı peki? Ters tepki olmadı mı? Ya ne işim var Şok. şimdi? Atçılıkla uğraşan millet atın aya bakımı gidiyor. bitmez, hastalığı Ha, bitmez. millet uzaya gidiyor siz atla mı uğraşıyorsunuz? Ya kardeşim uzaya gider aya gider biz mi engel oluyoruz? Hiç. Yani O da dünyanın her gitsin ya. yerinde Herkes istediğini yapsın. dünyanın her yerinde bütün medeniyetler kültürüne sahip çıkıyor, yaşatıyor. Yani bugün mesela sosyal medyanın yaygınlaştığında bunlara daha çok şahit oluyoruz. Yani Aha. öyle sporlar var ki geleneksel sporlar işte bugün Etnospor Konfederasyonu zaten bunu kapsıyor etnik sporlar. Yani her ülkenin Hı hı. etnik sporuna atlı veya yaya hiçbir şey fark etmiyor. Yani etnik spor olsun, Aha, geçmişi anladım. olan, tarihi olan bunları yaşatmak için Etnospor Federasyonu kuruldu. Ben işte son yıllarda birçok ülkeye gittim. İnanılmaz yaşatıyorlar yani bu etnik sporları. Hı hı. Atlı sporların bizim hiç bilmediğimiz atlı sporlar var. Atın üstünde basketbol oynuyor adam yani. Hadi ya. Tabii. İşte biz mesela polo var ya bugün Evet. günümüzde yaygın. Aslında polonun atası bizim Şevgan. Hı hı. Yani Selçuklu döneminde çok yaygın oynanan işte sultanların, şehzadelerinin ilgi gösterdiği. Daha sonra işte Pakistan'da biz Babür İmparatorluğu var ya Evet. Pakistan'da. Hı hı. Türkler orada Şevgan oynuyor. Daha sonra işte İngilizler işgal edince bakıyorlar oyun ilgilerini çekiyor. Bunu birkaç kuralla değiştirip polo Aha. yapıyorlar. Dünya markası olmuş yani. Aslında bize Evet. ait bir oyun. Yıllar, 1000 yıllık Şevgan oyunu. O da işte farklı bir spor. Yine Gürcülerin farklı şeyleri var. Atlı sporları var. Amerika'da yapılan birçok atla yapılan farklı sporlar atın üstünde işte tabancayla parkurda slalom yaparak Hı hı. gazlı tabancalarla balonları vuruyorlar falan böyle yani tüfekle atış yapıyorlar. Yani inanılmaz sporlar var Evet. atla yapılan Aha. ama bunu biz sosyal medyaya yaygınlaştıkça görmeye başladık. Yani Doğru. daha önce bunlarla ilgili bir bilgimiz Tabii. yoktu. At mı? At Oraya tamam. gideceksin de göreceksin. Göreceksin, Nereden he. bileceksin o insanları? Türkiye'de ara vermeden devam eden bir tek şey var. Cirit var. Evet. Atlı Aha. cirit. O Tek bildiğimiz oydu evet, zaten. atlı cirit hiç ara vermeden tarih boyunca devam etmiş. Hatta 2. Mahmut döneminde sarayda çok yaygınmış fakat birisi cirit isabet ediyor. Aha. Ölüyor, vefat ediyor. Ondan sonra yasaklanmış sarayda. Dışarıda devam etmiş. Ama hiç ara vermemiş. Ama atlı okçuluk 18. yüzyılın sonlarında artık önemini yitiriyor. Tarih sahnesinden siliniyor. İşte 2006'da ilk Kağıthane Cirit Şenliklerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde tarihçi Hilmi Arış Hoca orada
ok atıyor. Gerçek anlamda hani Cüneyt Arkın'ın filmlerinde falan Aha. onlar fantastik yani. Evet. Herhangi bir tarihi dayanayan, bilgiye dayanmayan şeyler ama onlar bizim tarih bilincimizi açık tuttu. Yani şimdi biz o filmlerle büyüdük. Benim gibi herhalde birçok insanın da Doğru. tarih bilincini, tarih şuurunu O. ayakta tuttu, yaşattı yani o Atın üstüne filmler. gittiği sahneleri. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir biniciydi. Hatta rahmetli bir yıl Rusya'da bir sirkte parasız çalışmış. Yani sırf atın şeyi üstünde öğreneyim. akrobasiyi ve iyi binici olayım diye, o hareketleri öğreneyim diye. Vücudunda kırılmadık yer kalmamış. Tabii. Şimdi sen de sinema sektöründesin. Hı hı. Günümüzdeki şartlarla o zamanki şartlar Tabii bir canım, değil. Yani evet. çok zor şartlarda yani su bile bulamıyorlarmış, içecek su. O şartlarda bir haftada bir sinema filmini çekiyorlarmış. Yani Allah razı olsun onlardan, mekanı cennet olsun. Amin. Bizim tarih bilincimizi, şuurumuzu onlar ayakta tuttu. Tabii o filmlerin etkisi de var. İşte sülaleden gelen genetik bir miras da var. İşte ben de bu atçılığı Balıkesir'de yaşatmaya karar verdim. Yani tamamen bitmişken tekrar canlandırdık. Derken işte sayılar çoğaldı. Atlı okçuluk sayıları çoğaldı. Derken mahalli yarışlar yapılmaya başlandı. İnsanlar hipodromdan çıkan atları aldı. İşte Rafan yarışları da onlar da ara vermiş ama onlar da bir 40 yıldır devam ediyor. Onlar devam ediyor falan. Bunun yanında yine Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu'na bağlı yapılan kökbörü branşı var. Asya'da yaygın olan. Türkiye'de de 6 takım var işte. Bu sene şampiyonası yapıldı. İşte yerden 35 kiloluk bir oğlağı alıyorsun. Yani atın üstünden eğilip ve aynı futboldaki gibi kaleler var. İki takım halinde götürüp o oğlağı kaleye atıyorsun. Kesilmiş. Amerikan futbolunun Değişik yani ama inanılmaz zor Tabii bir tabii. spor. Bu arada ben Çevgan'da oynadım. Hatta evvelsi yıl ilk Çevgan Dünya Şampiyonası yapıldı Azerbaycan'da. Milli takım olarak gittik. Kapalı bir sahaları vardı. İnan 15'er dakikalık 2 devrede var ya, ben böyle bir spor görmedim. Ne bizim ne atların kuru yeri kalmadı. İnanılmaz böyle efor sarf ettiren bir spor. Ama çok keyifli, çok zevkli. Zaten Çevgan bir savaş antrenmanı olarak, cirit de Çevgan da. Yani atlı sporların hepsi aslında savaşçıları, sipahileri diri tutmak. Evet. Barış esnasında da o yeteneklerini kaybetmelerini sağlamak için yapılan antrenmanlar bunlar. Yani Allah şükür hepsini yaşadık. Cirit'te oynadım. Bizim Balıkesir yöresine ait bir oyun vardır. Değnek oyunu derler. İşte 6 metrelik 2 tane urganı gererler yol kenarına. Direkleri dikerler, urgan gererler. 70 santim uzunluğunda bir ağaç vardır. Genelde işte şeyden yaparlar bunu, kara ağaç dedikleri ağaçtan. Onu 4 nala gelirsin, atla yere vurursun ve o organın üzerinden aşırırsın. Bu genelde düğünlerde olur ve işte ilk geçirene bir kuzu verirler. İkinci geçirene küçük altın verirler, para verirler falan. Hatta o organın üstüne de böyle basmaları, yazmaları falan asarlar böyle. Birinci geçiren onları da alır. Yani bunlar hep tarihte oynanmış, günümüze kadar ağır aksak da olsa gelebilmiş oyunlar. Ama bunların içinde ara veren, tarih sahnesinden çekilip tekrar canlandırılan bir tek atlı okçuluk var. İşte onu da biz hala mücadele ediyoruz. Yani ulusal basın çok şey değil. Bu spora Sıcak karşı değil, evet. ilgili değil. İşte son yıllarda TRT Spor, TRT Yıldız müsabakalarımızı, özellikle final müsabakalarını canlı veriyor. İşte Etnospor'daki atlı savaş sanatları gösterilerimizi canlı veriyor. Bizim aynı zamanda atlı savaş sanatları gösteri ekibimiz var. İşte atın üstünde ok, kılıç, mızrak, gürz, balta gibi silahları kullanıyoruz. Bu arada da ekibimizde akrobasi yapan arkadaşlar da atın üstünde 4 nala giderken işte yanına yatıyor, amuda kalkıyor, atın üstünde ayakta gidiyor, boynuna ters biniyor. İşte atın altından dolaşıyor. Yani yaklaşık 10-15 tane akrobasi hareketi yapıyor. Çok zor bir şey. Yani ileri seviye bir binicilik istiyor ve aynı zamanda sporculuk istiyor. Yani çünkü hem kol kasların kuvvetli olacak, iyi bir sporcu olacaksın ki Evet. iyi bir binici olacaksın, atın üstünde o hareketleri yapabileceksin. Yani çok ciddi bir spor. Hatta bunun Asya'daki ismi Jigitovka. Jigit yiğit demek orada. Jigitovka da yiğitlik gösterisi anlamına geliyor. Yani Anlamda çok güzel. bunu yapan adam yiğit diyor. Yani yiğit gösterisi yapıyor. Er meydanı bu işte. Er meydanı o. Enderun'da da çok yaygın bu Osmanlı döneminde. Enderun'da da bu yani hem akrobasi hem de atın üstünde ileri seviyeye geçmiş binicilere cündi diyor. Cündilik diye bir şey var. Ünvan var. Yani çok iyi atın üstünde ok atabilen, çok iyi kılıç kullanabilen, gürz, mızrak kullanabilen ya da akrobasi yapabilen ileri seviyedekilere cündi diyorlar ve en iyi cündiler de o dönemde Enderun Mektebi'nde. Hem bilim konusunda iyiler, aynı zamanda biliyorsun devlet adamı yetiştiriyor orası. Evet. Ve hepsi de iyi binici, iyi okçu, iyi kılıç kullanıyor. Son derece yetişmişler yani. Çok iyi eğitim verilen bir kurum. Hatta Enderun mekteplerinin girişinde bir yazı varmış. Burada hiçbir kuş yüzmeye, hiçbir balık uçmaya zorlanmaz diye. Herkesi yeteneği neyse Çok oraya güzel yönlendirip söylemiş, evet. o eğitimleri vermişler ve o da başarıyı getirmiş. Tabii. Eğitim sistemimizde olması gereken Olması şey aslında. gereken. Yani günümüzde Ama bizde işte matematiğin kötü, tabii kızıyor. anne babaları mesela çocuğu şunu olacaksın, şunu Tabii, olacaksın. Çocuk istemiyor onu ya. Belki başka bir şeye Aynen öyle. eğilimi var. Başka bir şeyi seviyor. Yani çocuk ne istiyorsa onu yapsın. Çünkü bütün hayatı boyunca sevmediği bir işi yapmak zorunda kalacak. Evet.
sevmediği bir işi yaparken de insanlara Evet. faydalı olamayacak belki yani. Doğru. Onun kiniyle, öfkesiyle Evet, onun büyüyecek. öfkesiyle Hayata da büyüyecek bunu yani. yansıtacak. Çevresine de, Kesinlikle. ailesine de. Ama severek yaptığı bir iş insana hani aşkla koşan yorulmaz. Yani aşkla yaptığı zaman adamı yormuyor. Doğru. Ben şimdi sabahın 6'sında çıkıyorum dışarı. Akşam saat 8'de 9'da eve giriyorum ya. Sürekli yani günde 13-14 saat ayaktayız. Ne yorgunluk hissediyorum Allah'a şükür, ne bıkkınlık hissediyorum. Neden? Severek yapıyorum yaptığım işi. İnşaatçılık hayatımda 30 sene boyunca Karizma en yeter güzel, abi zaten. eyvallah, en güzel şekilde yaptım ama tabii bu daha ağır bastı. Ben Tabii. inşaatçılık hayatımı bıçak gibi kestim bıraktım ya. Yani ben bu işleri devam ettireceğim. Bu işi oturtturacağım, bu kültürü oturtturacağım Balıkesir'de diye. İnşaatçılık hayatımı bıraktım. Abi o vizyona devam ettirebilmek, insanların olumlu ya da olumsuz konuşmalarına rağmen yapabilmek çok zor Evet. bir şey ya. Gerçekten bu karakter gerektiren bir şey. Kesinlikle Çünkü bak. orada sen insanların anlamadığı bir şeyi vizyon olarak gösteriyorsun. Hala anlamıyorlar. Sen yapıyorsun. Aa evet haklıymışsın diyorlar. Ama o zamana kadar verdiğin Şimdi- mücadeleyi Şimdi günümüzde kendi iradeni- farkındalık arttı. Evet. Ama bak bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce insanlar dalga geçiyordu. Alay ediyordu. Bak. Mesela ilk yay aldık işte o zaman Türkiye'de yay yapan yok. Macaristan'dan getirdik. Grozur 3 ay bekledik böyle. Aha. İşte yay geldi. Biz de yeni başlıyoruz, hevesliyiz falan. İşte Face'te falan paylaşıyoruz. Altına yorum yapıyorlar işte. Vay be Robin Hood gibisin. Yok. Cüneyt Arkın gibisin. Ha, Cüneyt Arkın gibisin demeleri bizim için bir gurur da. Ya Robin Hood dediğin Hollywood'un masal kahramanı ve hırsız adam ya. Yani şimdi İngilizlerin bir yayı var 2 metre boyunda. Longbow dedikleri. Tek parça bir ağacın bükülerek kiriş takılmasıyla yapılan bir yay. Aha. En fazla atabildiği mesafe 240 metre. O Robin Hood'un meşhur yayı. Ya bizim ecdadımız kompozit yayla ki bir şeydir bak tasarım harikasıdır kompozit yay. Akça ağacın bir yüzüne tendon, bir yüzüne manda boynuzu plak haline getirilerek yapıştırılıyor. Yapıştırıcı olarak Hazar Denizi'nde yetişen Mersin balığının damak mukozası kaynatılarak elde edilen bir yapıştırıcı kullanılıyor. Yapımı 1,5-2 yıl sürüyor ve boyca çok kısa olmasına rağmen refleks bir yay. Kurduğunda kanatlar ters dönüp C formundan lale formuna Aha. dönüyor ve ecdadımız 15. yüzyılda toz koparan İskender 846 metreye ok atmış bu Evet. yayla. Gerçekten tasarım harikası yani. Bizim aynı zamanda gösteri ekibimiz var. Hı hı. Atlı savaş sanatları gösterileri yapıyoruz. Hani ilk kez izleyen insanlar var ya hani şaşırıyor ya böyle şeyler de mi varmış? Hani Evet. Biz böyle bir şey görmedik. Mesela o arada bizde Azerbaycan'da Milli Yayla Festivali vardı. Oraya davet ettiler. Federasyon görevlendirdi bizi. Biz de 5 kişi gittik orada 3 gün boyunca gösteri yaptık. Orası da çok güzeldi, çok zevkliydi. Gösteride yani ecdadımızın, atalarımızın savaş alanında yani birebir sergiledikleri, gösterdikleri hüneri, performansı orada gösteriyorsun. Yani nasıl at üstünde 4 nala giderken ileriye geliyor, ok atıyordu. Film sahnesi gibi Ki geçiyor. aynı zamanda üzerinde de tarihi kıyafetleri var. Selçuklu Tabii. ya da Osmanlı dönemi, zırhlar, miğferler falan. Canlandırmalarını yaparak insanlara bunları gösteriyoruz. Yani insanlar şimdi filmlerde seyrediyor ama Canlı sinema yapıyoruz. canlı biz de. bunu görmüyorlar. Yani canlı gördüklerinde çok daha farklı oluyor. İnsanların gözünde çok farklı bir yerdesin Evet. o anda. Hı hı. Yani seni tarih sahnesinden böyle Hükümdar gibi çıkıp görüyorum gelmiş seni. biri gibi görüyor. Hatta Osman Bey, Ertuğrul Bey diyor millet. Yani isimden Kibir bile geliyor üzerime de. hitap etmiyorlar. Yani bize belki artık alıştık yani. Normal geliyor ama arkadaşlara ben hep söylüyorum. Bak arkadaşlar atın üstüne bindiğinizde o kıyafetleri giydiğinizde konuşmanıza, hareketlerinize Tabii. dikkat edin. Temsil ediyorsun. Burada çünkü. çok önemli bir değeri temsil ediyorsunuz. Hele sigara içen arkadaşlar var. Sakın diyorum bak kimsenin elinde sigara görmeyeceğim. O kıyafeti giyip Tabii. de bak Afyon'da bir müsabakadayız. Afyon'un bir ilçe belediyesi ev sahipliği yapmıştı. Tam hatırlayamadım şimdi. Kaymakam Bey tarihi bir mekanda Selçuklu döneminden kalma akşam gala yemeği düzenledi. Arkadaşlardan bir tanesi kıyafetli dışarıya sigara içmeye çıkmış kıyafetiyle. Kaymakam Bey'in oğlu görmüş onu koşarak babasına gitmiş. Baba demiş adam sigara içiyor. Osmanlı demiş sigara içiyor lan. Şok olmuş. Yani şok olmuş çocuk. Yani böyle babası da bunu hayretle yani o kıyafete sigarayı Şikayetten değil de aslında değil hayret. hayret. yani O kıyafete sigarayı yakıştıramamış. Ve biraz sonra Kaymakam Bey konuşma yaparken bunu söyledi. Arkadaşlar lan lütfen insanlar sizi çok farklı görüyor. Evet. Farklı bir yerdesiniz onların gözünde lütfen dedi dikkat edin. Doğru. Doğru. Yani o da bizim kulağımıza küpe oldu. Ben hep arkadaşlara tembihlerim. Sakın. Bana şey oluyor İstanbul'da Evet. böyle küçük çocuklar denk geliyor. Abi diyor Feride ne yapıyor diyor. Sen onunla evli misin gerçekten? Tabii dedi. film Hani onun kafasında o var. hala o var yani. Abi başkası yanında diyor başkası var falan. Hala öyle sanıyorlar İnsanlar yani. etkileniyor. Evet. Yani biz televizyondan çok fazla etkilenen bir milletiz. Hatta tarihi filmlerden öğrendikleri kadarıyla Tabii. tarih bilgisi var insanların. Araştırma yok, okuma yok. Tabii. O yüzden
Tarihi O dizilerden takip tarihi ediyorum. dizileri ve filmleri de yani biraz daha hani böyle Vallahi hocam Ee, o bölüme gelmedim diyorlardı. evet şeye yakın yapmak lazım. Yani tarihi gerçeklere yakın Tabii. yapmak lazım. Ama Orada da birçok dominasyon var evet içerisinde. yani işte reyting Reytingi kaygıları. var. Tabii. Yani tarihi gerçeklere birebir yapsak belgesel olur Tabii. diyorlar. Onlar da haklı çünkü çok Hikayeleştirmen büyük gerekiyor. paralar Tabii. harcanıyor filmlere. Tabii reytingi artırmak için de biraz değişiklikler yapılıyor Tabii. ister istemez. Entrika yapman Evet. gerekiyor. Evet.